I am. Every opponent you've ever faced. Awesome! I mean, it's disturbing, but it's awesome. Kung Fu Panda'nın 4. filminden ikinci fragmanı beklerken bir sürü yeni sahne ortaya çıktı ve bu videoda sizler için hepsini inceleyeceğim. Eğer aranızda bu yeni sahnelerden haberi olmayanlar ve Kung Fu Panda'nın 4. filmi için yeni gelişmeleri merak edenler varsa bu video sizler için. İkinci fragman neden hala yayınlanmadı diye soranlar olduğunu çok iyi biliyorum. Bunun sebebi ise aslında çok basit. Filmin globalde vizyona girmesine 20 gün falan kaldı. Bu süreçte filmin pazarlamasının berbat yapıldığını düşünen Universal ikinci fragman için çok daha farklı bir yöntem düşünüyor. Bu yüzden pazarlama taktiklerini değiştirmek zorunda kaldılar. Kaldı ki film Türkiye'de Nisan ayında vizyona girecek. Bu yüzden filmin pazarlamasının ve gişesinin her anlamda bir hayal kırıklığı olduğunu söylemek yanlış olmazdı. Hazırsanız bu videoda yeni sahnelerden ve kliplerden bahsedeceğim dostlar. Ancak hemen öncesinde eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İlk olarak yeni sahnelerden başlayalım. Çünkü sonunda büyücü bu kalemunun Lord Shen'e dönüştüğünü resmi olarak gösterdiler. 1000 defa Lord Shen ve Kai'ın da filmde olacağını söylemişlerdi. Hatta Universal'ın ilk sızdırılan fragmanında köylülerin Kai ve Lord Shen'den bahsettiklerini duymuştuk. Çünkü bu kalemun büyücü Po'dan çaldığı kader asası sayesinde ruhlar aleminde portal açmış ve bütün köylüleri yaşayanların dünyasına getirmişti. Bu kalemunun pandayı yıpratabilmek için Shen'e dönüşmesi zaten gerekliydi. Yani Kai gelmese bile ki gelecek, Shen'in kesinlikle geri dönmesi gerekiyordu. Bu kalemunun pandaya karşı kullanabileceği en büyük kozlarından birisi ise her zaman Shen olmuştur. Lord Shen büyük bir kung fu ustası olmasa da kung fu yetenekleri takdire değerdi. Yani Shen'in filmde olacağı kesinlikle onaylanmış oldu. Eğer ikinci fragman gelirse bu bahsedilen karakterlerin hepsini çok daha net şekilde göstereceklerdi. Film için yayınlanan yeni kliplerde ise Zen'in tam da tahmin ettiğimiz gibi bir hırsız olduğunu görüyoruz. Po'dan kader asasını çalmaya çalışıyor ve muhtemelen ilk başlarda bu kalemuna hizmet ediyordu. Yani böylesi bir karakterin bir anda ejderha savaşçısı olmasını hala kabullenemiyorum ve umarım olmaz diyerek bir diğer konuya geçiyorum. Universal Po'nun meditasyon yaptığı 4 saatlik bir klip yayınladı. Yani harika bir pazarlama taktiği olduğunu söylemek yanlış olmazdı. Şaka bir yana dostlar, filmden çok büyük bir beklentim olmasa da umarım sonlarında güzel bir sürpriz yaparlar. Tai Lung'un ekran süresi beklediğimizden çok daha fazla olacak. Genellikle bu kalemunun Tai Lung şekline girdiğini ve onu kullandığını çok iyi biliyoruz. Filmin final savaşına doğru Po tek başına bu kalemunla baş edemeyeceği için en sonunda ruhlar alemindeki ustaların hepsini getirmek zorunda kalacak. Zaten bu filmin en iyi tarafı eski karakterleri geri getirmesiydi. Ancak final savaşı ve ejderha savaşçısı olmayı isteyen Tai Lung dışında Korkusuz Beşli'ye ne olacağı hala belirsiz. Yeni yayınlanan klipler ve TV spotlarda ise hala Korkusuz Beşli'yi göstermediler. Korkusuz Beşli'nin filmde yer alacağı söylenmiş olsa da ekran süreleri gerçekten çok kısa olacak gibi görünüyor. Özellikle son zamanlarda insanlar yıllar sonra gelen bir devam filmi bundan çok daha iyi olmalıydı hissiyatına kapıldı. Çünkü bu 4. film yeni üçlemenin ilk filmi olacak. Dolayısıyla iyi bir devam filmi olması gerekiyordu ki arkasından gelecek olan yeni filmlere de zemin hazırlayabilsin. Yani ben bu filmin senaristi olsaydım filmin sonunda bu kalemunu harcamazdım. Hatta daha da güçlü bir hale getirip devam filmi için herkesi birleştirirdim. Eğer bu filmde Korkusuz Beş'te özel bir göreve çıkacaksa o zaman devam filminde herkesi geri getirirdim. Ama Kung Fu Panda'nın 4. filmi maalesef ki bu şekilde ilerleyecek bir hikaye gibi görünmüyor. Yani her filmde olduğu gibi günün sonunda Panda farklı özellikler kullanarak kazanmayı başaracak. Aslında sizlere tek söyleyebildiğim şey filmi olan beklentinizi maalesef ki düşürmeniz gerekiyor. Yani şu anda 4. filmin neredeyse ilk 3 film kadar bile iyi olmaması mümkün. Belki bilmeyenleriniz vardır, filmin storyboardları sızdırıldı ve filmin son sahnesini izleme şansım oldu. Eğer bu noktada DreamWorks 2 yıl içerisinde son sahneyi değiştirmediyse yeni ejderha savaşçısı hiç istenmeyen biri olacak ve bu olay aşırı saçma şekilde gerçekleşecek gibi görünüyor. Ama son zamanlarda DreamWorks hayran teorilerine kulak verip Tai Lung'u ejderha savaşçısı yaparsa filmin saçma olan sonu düzelmiş olacak. Bu bahsettiğim storyboard'u Reddit'te paylaştılar ve merak edenler varsa izleyebilirler.
Yani bir hırsızın öylece gelip ejderha savaşçısı olması aslında seriye hakaret gibi bir şey. İlk 3 film kadar iyi olmayacaksa belki de yıllar sonra bir devam filmi gelmemesi çok daha iyi olabilirdi. 3 hafta sonra filmi izlemiş olacağız ve neler olup bittiğini göreceğiz. Ama dediğim gibi dostlar, Universal filmin pazarlamasını o kadar kötü yaptı ki sanki onların bile filmden hiç umudu yok gibi görünüyor. Bazı sinema şirketleri filmlerine güvendiği zaman deli gibi reklam yapıyorlar. Universal'a bakarsak basit bir fragman ve birkaç farklı TV spot dışında hiçbir şey paylaşmadı. Bu da şu anlama geliyor: ellerinde film hakkında sürpriz niteliği taşıyan çok da bir şey yok. Bu yüzden sürpriz olmasını istediği karakterleri filme saklamak zorunda kaldılar. Yani aslında Universal'ın da yapabileceği çok bir şey yok dostlar. Beklentiyi yükseltmek istemedikleri için fragmanlarda iyi bir pazarlama taktiği kullanamıyorlar. Bu da neden sizlere bu videoda beklentinizi düşürün dediğimi açıklamış oldu. Ve Universal'ın yaptığı bu şeyler neden bu videoda sizlere beklentinizi düşürün dediğimi açıklamış oldu. Evet, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.